Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki çocuk cropu çalışacağız. Arkadaşlar çocuk crop diyorum ama motiflerin boyunu ayarlayarak istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Yetişkinlere de yapabilirsiniz. Hatta anneli kızlı kombin yapıp kullanabilirsiniz. Hemen modelimi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Crop'um sadece 10 tane motiften oluşuyor. 10 tane motifi birleştirip kollarımızı ve bel bölgemizi hazırlayıp bir günde bu crop'u çıkarabiliyoruz. Hemen kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum iplerimi. Hatta içlerine genelde koyuyorum ben ama maalesef etiketim yine her zamanki gibi yok. Ee, Arkadaşlar kullandığım ipler Calico, Naco Calico iplerini kullandım. Kullandığım tığ numaraları 2 tane tığ kullandım. Onları da şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar kollarına zaten birazdan göreceksiniz hangi tığı nereye kullandığımı. 4.50 milimlik tığ kollara kullandım ama ben elimi bollaştırırım, rahat örerim derseniz tüm bir crop'u 3.50 milimle örebilirsiniz. Ben biraz kolları şöyle karpuz bol bol olsun istediğim için 4,5 numarayla ördüm. Siz gene istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Hemen ölçüleri vermek istiyorum. Kaç yaş diyeceksiniz? Arkadaşlar çocuğun kilosuna göre 5 ile 7 yaş arasında e, olur diye düşünüyorum. Şöyle ölçtüğümde 29 santim. Yani işte 5-6 yaş, eğer çocuk zayıfsa 7 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Eğer istek gelirse bu crop'u daha sonra elbiseye çevirmeyi düşünüyorum. Şöyle altına çok güzel şöyle bir etek yapmayı düşünüyorum. Tabii ki sizlerden istek gelirse diyorum. Hemen şöyle arkasını da hızlıca göstermek istiyorum. Çok güzel. Bir de videonun sonlarına doğru şu bel bölgesini ben 3 tane dedim size ama biraz kısa geldi bana. Bir sıra daha ördüm. 4 sıra oldu. Sizler istediğiniz sırada yapabilirsiniz diye baştan yine hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız, bir de bildirimleri açarsanız bana çok destek olmuş olursunuz ve bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Eğer sihirli halka yapmak istemezseniz 4 veya 5 zincirle de yapabilirsiniz. Halkanın içinden tığ geçirip 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle birlikte 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Çektiğim ilk zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve diğer rengime geçeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen şöyle çok güzel bir su yeşili var. Hemen onunla devam edeceğim. İpime bir düğüm atıyorum. Herhangi bir trabzan tepesine battım. İpimi sabitledim ve 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doladım.
Hemen yanındaki trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Aralara 2 zincir çekerek tüm trabzan tepelerine tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım ve ikili trabzan yaptım. Toplamda yine 12 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 12 tane ikili trabzanımı aralarına 2 zincir çekerek devam ettim. Yine son olarak 2 zincirimi çekiyorum. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Kaydırma yaptım ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şöyle bu sıramı da bitirmiş oldum. Diğer rengime geçiyorum. Krem rengine. Şöyle ucunu bulabilirsem. Evet. Yine ipime bir düğüm aldım ve herhangi bir boşluktan 2 zincir boşluğuna şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 zincir çektim. Aynı boşluğa batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık burada köşe yapacağız. İlk köşemizin yarısını yapmış olduk. Arada zincirim yok. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Hemen yanındaki boşluğa battım. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. ikili trabzanımı yaptım. 2 grup yapıyorum. 3. boşluğa kenar yapacağım. Kenar bölümümüz yani köşe bölümümüz 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Köşe, 2 grup köşe. Tekrar aynı şekilde önümdeki boşluğa battım. İlk grubumu yapıyorum. Grubum neydi? 3 tane ikili trabzan. Hemen yandaki gruba geçtim. Boşluğa geçtim. İkinci grubumu yapıyorum. 2, 3. ikili trabzanım ve önümdeki boşluğa köşe yapıyorum. Bu şekilde 4 tane köşemiz olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna gelmek üzereyim. İlk başladığım boşluğa geldim. Köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitirdik. Daha koyu tonda bir yeşilim var. Hemen ona geçiyorum. Bir düğüm attım. Artık burada köşelerimiz ve şu gruplarımızın arasındaki boşluklardan devam edeceğiz. Yine yarım bir köşe ile başlıyorum. 2 zincir. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Ve tüm grupların ara boşluklarına 3'er tane ikili trabzan. Bakın şunu arada yürütmüştüm zaten. Daha yürütmeye gerek yok. 1, 2 ve 3. Hemen yandaki boşluğa 1, 2, 3. Hemen yanındaki boşluğa yani son boşluğa
2, 3. Köşeye geldim. Köşemiz yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Elimi olabildiğince gevşek tutuyorum. Çok sıkı örmemeye çalışıyorum ki bluzun yumuşak olmasını istiyorum. Çünkü çok sert olsun istemiyorum. Elimi olabildiğince bol tutmaya çalışıyorum. Ve bu şekilde yine tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan şeklinde motifimi bitireceğim arkadaşlar. İstediğiniz boylarda yapabilmek için bu sıralamayı çoğaltabilirsiniz. Biz kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Bir sonraki sıraları sadece bu bölümde olduğu gibi boşlukları 3'er tane köşe şeklinde devam ettirebilirsiniz. İstediğiniz sıra yapabilirsiniz ve bluzunuzu istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. Sadece bu boşluklar her sırada bir tane artacak. Hanım dilendi modeli gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz ebatlarda rahatlıkla örebilirsiniz. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Yine köşemi tamamlamak için ilk battım boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve motifimi bitiriyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Daha sonra ipimi saklayacağım. Arkasındakilerini sakladım. Sizler de ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Daha şöyle temiz temiz yapabilmek için. Ben daha önceden toplamda 9 tane örmüştüm. Şunların renklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle hemen beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane motif yeterli oluyor. 10 motifle yapıyoruz. Az önce dediğim gibi kendi bedeninizde küçük, büyük, onu kendiniz ayarlayacaksınız. İster büyük ister küçük motifler yaptığınızda da sadece 10 tane motif yapmanız yeterli olacak arkadaşlar. Hemen birleştirme bölümüne gelelim isterseniz. Evet arkadaşlar, şöyle 5 tane motifimi aldım. Burası bluzumuzun ön bölümü olacak. Burayı öncelikle birleştireceğiz. Şu şekilde birleştireceğim ve şu şekilde veya şu şekilde birleştireceğiz. Daha sonra da omuzlarını ve arka bölümünü birleştireceğiz. Öncelikle ana renginiz neyse onunla birleştirebilirsiniz. Ben şöyle krem rengiyle birleştirmeyi düşünüyorum. Hemen ipime bir düğüm attım. Eğer elinizdeki kalın bir tığysa daha bir ince tığ tercih edebilirsiniz. Şöyle kafanızı karıştırmadan şöyle hemen bakın. Öncelikle şu ikisini birleştireceğim. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Evet, bu kadar yeterli olacak. Bakın, burayı kaydırma yöntemiyle de birleştirebilirsiniz. Ben şöyle kolay bir yöntem buldum. Hemen onunla birleştireceğim. Dikerek birleştirebilirsiniz kaydırma yöntemiyle. Kaydırma yöntemiyle birleştirmeyi ben hemen videonun altına link olarak paylaşacağım. Bir göz atmak isterseniz. Ben bu sefer şöyle şuradan birleştirelim. Bitiş noktasından olmasın. Bakın şu şekilde tutup birleştireceğim. Şöyle önce köşelerini birleştiriyorum. Daha sonra tam ortadan şu şekilde ikisine de batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bir buradaki ilmekten alıyorum. Dediğim gibi kalın tığ ile biraz zor olabilir. Bir ince tığ tercih edebilirsiniz. Bu şekilde tek tellerine batıyorum. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir önümdeki motiften, diğerinde karşı motiften şöyle birer tel. Net miyiz?
Evet, şimdi daha iyi. Şöyle net görünmesini istiyorum. Şöyle birleştirme noktası çok kabarık durmasın diyorsanız bu şekilde bakın. Benimki birazcık kabarık oldu. Ama ben böyle durmasını istiyorum. Dediğim gibi kaydırma yöntemiyle daha düzgün yapabilirsiniz. Veya aynı renklerle birleştirebilirsiniz. Ben şöyle renkli renkli geçişler olsun istedim. Rengarenk, normal hayatımda hep siyah giyiyorum. Ama en azından örgülerim renkli olsun diyorum. Sizler istediğiniz renk kombinasyonunu yapabilirsiniz. Neyse, konuşarak şöyle sona doğru ilerliyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Hemen birleştirdiğim noktayı da göstereceğim. Şöyle bir sona gelelim. Şurada bakın birleştirme ipi kestiğimiz noktalarda biraz zorlanabilirsiniz. Orası biraz küçük oluyor çünkü. Hiç sevmiyorum oraları. Evet. Bakın buraya da geldim. Şöyle hemen gösteriyorum. Bakın. Çok şık oldu bence. Daha sonra buraya dönüp burayı birleştireceğim. Hemen bunu alıyorum. Şöyle tam ortadan içinden geçirelim ki düzgün bir yere geçiş sağlayabilelim. Evet. Daha sonra yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bu bölümü bitirdim. Ve hemen burada bir zincir çekip burayı bitireceğim. Şöyle keseceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün bir şekilde birleştirdik. Burayı şu şekilde alıyorum. Ve tekrar göstermeme gerek yok. Yine aynı şekilde buradan buraya doğru birleştiriyoruz. Aslında arkaları da aynı şekilde bakın. Yan tarafları da şöyle birleştirdiğimde gelebilirim ama çok kafanızı karıştırmamak için böyle göstermek istiyorum. Çok iyi örgüyü bilen arkadaşlar daha kolay birleştireceklerdir. Ben burayı da birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben bu bölümü de birleştirdim. İpimi kesiyorum ve ön yüzünün birleştirmesini bitirmiş oldum. Arka yüzünü de aynı şekilde birleştireceğim. Daha sonra omuz kısımları ve yan bölümlerini birleştirdikten sonra devam edeceğiz. Arka yüzünü de bitirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle tersleri birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum. Ters önü çok önemli değil. İki tarafı da aynı nasıl olsa. Bakın hemen omuz kısımlarını birleştireceğim. Şu şekilde. Diğerini de aynı şekilde birleştireceğim. Bunu da tamamen göstermeme gerek yok. Şurayı birleştirdiğimiz gibi burayı da ve burayı da aynı şekilde tutturup birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde birleştirdim. Şöyle daha rahat görebilirsiniz. Bakın. Şöyle ekran kaydı alabilirsiniz. Evet, uzaklaştırdım biraz da kamerayı. Bu şekilde ekran kaydı alıp birleştirmenizi yapabilirsiniz. Tekrar bunu ikiye katlıyorum. Hemen çok videoyu uzatmadan kenar birleştirmesini anlatmak istiyorum. Bakın şöyle tam motifi kapatırsak şöyle çok küçük bir kol evi kalır. O yüzden ben şöyle 1, 2, 3 tane şöyle 3 bölümü
kapatıp geri kalanını bırakacağım. İsterseniz bir tarafı beraber yapalım. Şöyle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Hemen şöyle şu ortadan başlıyorum. Yine aynı şekilde başlıyorum. Biraz kamera uzak ama zaten birleştirmeyi göstermiştim. Aynı şekilde şöyle hızlı hızlı ilerleyeceğim. Bakın şöyle ortada başladım. 1, 2, 3 grubu birleştireceğim. Daha sonra ipimi kırıp diğer tarafa geçeceğim. Eminim ki anlaşıldı ama benim içime sinmediği için şöyle burayı bir göstereyim dedim. Yine birleştirmem aynı şekilde. Artık bu birleştirmeyi bitirdikten sonra da en keyifli yere geleceğiz. Kollarımızı yapacağız. Evet, şu anda kaçtayız? 2'deyiz. İpleri kopardığımızda kalan artık ipleri de hiç endişe etmeyin. Çerçevelerimizi, kollarımızı yaptığımızda onları da saklayacağız. Evet. Bakın. Kenar bu kadar yeterli. Şöyle 1, 2, 3 tane yaptım. Ve kol eninde bu kadar yeter. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Diyeceksiniz ki daha büyük yaptığımızda veya daha küçük yaptığımızda nasıl kaç tane yapacağımızı anlayacağız. Şöyle şunu bu şekilde koyduğunuzda şöyle çevirin. Kol boşluğunu ne kadar uzunlukta istiyorsanız oraya kadar birleştirebilirsiniz. Ben diğer tarafı da birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen şöyle kenarları da birleştirdim. Az önce dediğim gibi kol boşluğu tamamen size kalmış. Ne kadar isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi kollarımıza gelince ben şimdi bu kolda şöyle nasıl güzel ayarlamalar yapabilirim, kolu daha güzel nasıl yapabilirim diye önce kamera arkasında kolumu yapıp bitireceğim ve en güzel şekilde diğerini de beraber öreceğiz. Ben hemen bir kolumu örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kolun birini bitirdim. Çok şık ve çok güzel oldu. Şöyle çok uzun yapmadım ama tamamen uzunluğu ve kısalığı size ait. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Diğerini de şimdi beraber öreceğiz. Evet arkadaşlar, hemen kolumdan başlıyorum ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Normalde bluzumuzu 3.50 milimlik tığ ile ördüm. Diğerinde denedim yine 3.50 milimlik tığla, çok sert oldu. Çok hoşuma gitmedi. O yüzden 4.50 milimlik tığ ile ördüm. Hem şöyle karpuz kol görünümünü versin, böyle bol olsun, hem de yumuşak olsun istedim kollar. Motifler biraz aralıklı olduğu için onlar yumuşak. Ama direkt bu şekilde kolu örünce maalesef sert oldu. Ama sizler aynı tığla bol bir şekilde örebilirim derseniz aynı tığla devam edin. Ben hemen 4.50 milimlik tığıma geçiyorum. Biraz bol olsun diye bunu da hatırlatmak istedim. Bakın. Şöyle hemen ipime bir düğüm attım. Yine mantık aynı. Şöyle boşluklara devam edeceğiz örmeye. Şu ipleri de arada şu şekilde yürüteceğim, bakın. Hemen ilk boşluğa batıyorum. 2 zincir çektim ve arkadan iplerimi yürütmeyi ihmal etmiyorum. Ve şu boşluğa şöyle ipimi uzata 3 tane çektiğim zincirle beraber ikili trabzan yaptım. Ama tığım büyük olduğu halde bakın iplerimi uzata örüyorum. Çünkü kolların yumuşak olmasını istiyorum. Bu da tamamen yine size kalmış. Benim önerim bu şekilde. Hemen bakın şurada bir boşluğum var. Gördüğünüz tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada başka bir işlemimiz yok. Aslında bütün sıralar aynı şekilde ilerleyecek. Son 3 sıra hariç. Bakın
Yine burada ipim var, arkada yürütüyorum ve boşluğum var. Gördüğünüz tüm boşluklara üçer tane ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın tüm boşluklara gruplarımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın tüm boşluklara gruplarımı yaptım. Sıra sonuma geldim. Bakın buradayım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve burada yine aynı boşluktan şöyle devam ediyorum. Yine burada tüm boşluklara, artık burada değil, tüm sıralar boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Tüm boşluklara üçer tane ikili trabzan, aralarda zincir yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Tüm sıralar bu şekilde. Kaç sıra bu şekilde öreceğiz? Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde. Beyazdan kaç sıra yapmışım? Daha doğrusu kremden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra krem rengi. 2 sıra sarı, 3 sırada yeşil yapmışım. Şu koyu yeşili saymıyorum. Onu beraber yapacağız. Yani 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüşüm toplamda. Biz burada ikinci sıraya başladık. 10 sıra daha örüp hemen dönüyorum. Şuradaki lastik kısmımızı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ben 10 sıra veya 12 sıra diyorum ama sizler isterseniz böyle uzun kollu da yapıyorlar bunları. Uzun kollu da yapabilirsiniz. Benimkisi yarım kollu oldu. Capri kol da diyebilirsiniz. Şöyle bunlar bu sene çok moda. Evet, yine çok konuşmaya başladım. Ben hemen 12 sıra örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle gördüğünüz gibi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Şimdi şöyle koyu rengime geçeceğim ve şuradaki lastik kısmını yapacağız. Bakın bu şekilde de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde lastik de yapabilirsiniz. Ben normal tığ numarama geri dönüyorum. Yani 3.50 milimlik tığıma geri dönüyorum. Burayı toparlamamız gerekiyor çünkü. Hemen ipime bir düğüm attım ve herhangi bir yerden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle iplerimi az önce de dediğim gibi şöyle alttan yürüterek şöyle, artık ip kalmaması için bu sırada yine aynı devam edeceğim. Bu sırada değişik yaptığımız tek nokta, tığımızın numarasını değiştirdik. Bu sırayı yine her bir boşluğa 2 tane 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Her boşluğa 3'er tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada yine eksiltme yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bakın hemen dibindekini zaten zincir olarak sayıyorum. 2'yi atlıyorum. Üçüncünün beline doladım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Önümdekinin belini doluyorum. İkili trabzan. Hemen önümdekini atlıyorum. Üçüncü trabzanın beline doladım. İkili trabzan yaptım. Yani şöyle kafanızı çok karıştırmayayım. 1 ve 2'nin beline doluyorum. Ortadakini atlıyorum arkadaşlar. Birincinin beline doladım.
ikili trabzan. İkinciyi atlıyorum. Üçüncünün beline doluyorum. İkili trabzan. Yine aynı şekilde birinci trabzanın beline dola. İkinciyi atla. Üçüncünün beline dola. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bakın darlaşmaya başladı. Şimdi yine burada şöyle iplerim düzgün bir şekilde alayım. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Yine eksiltme yapacağız ama 5 tane trabzanda 1. Yani şöyle 5 tane tek tek beline dolayarak trabzanlarıma ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi sayarak 2 oldu. 3 4 5 bakın 6'yı atlıyorum. Hemen tekrar saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6'ya atladım. Tekrar birden başlıyorum. 1 2 3 diye. 5 tane ikili trabzan, bir tane trabzanı atlayarak devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. İstediğim kadar kolum darardı. Gördüğünüz gibi lastik kısmı çok güzel oldu. Evet, hemen burada birleştiriyorum ve son sırama geliyorum artık. Yine ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. 1 2 3 bir sırada normal tüm trabzanların beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada hiç eksiltme yok. Bütün ikili trabzanların beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Sıranın sonuna geldim. Tüm trabzanlara şöyle göstermek istiyorum. Birer tane ikili trabzan beline dolayarak yaptım. Bakın çektiğim zincir burada. Hemen tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şu bir an makasımı bulamadım. Evet. Şöyle hemen ipimi saklayayım. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben şöyle şimdi üstün körü saklayayım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şöyle hemen göstermek istiyorum bu muhteşemliğe. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Birdenbire elektrikler gitti. Aslında şu anda gündüz sabah 10. Ama biraz hava yağmurlu olduğu için sanki akşammış gibi görünüyor. Ve ışıklar gidince kapkaranlık oldu. Evet, şöyle diğerini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelle? Sadece bel kısmı kaldı arkadaşlar. Bakın hemen şunu da söylemek istiyorum. Daha uzun bluz yapmak isterseniz hemen 6 tane daha motif yaparsınız. Daha uzun kazak şeklinde olur. Ama ben şöyle yarım ve beline de kuşak şeklinde yapmak istedim. O yüzden hemen bel kısmına gelelim. Aslında çok uzatmaya gerek yok. Kol kısmında nasıl yaptıysak bakın şu şekilde kol kısmında, bel kısmında da aynı şekilde istediğiniz sırada devam edebilirsiniz. Bakın herhangi bir boşluğa batıp bakın aynı kol gibi burası da. Çok uzatmayalım bence videoyu. Aynı ister 2 sıra 3 ister 3 sıra. Şu anda ben kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Biliyorsunuz ki ben böyle
deneme yanılma yoluyla yapıyorum. O yüzden böyle birkaç sıra örüp eğer bana kafi gelen sırada hemen videoyu kayda alıp işte arkadaşlar ben bu kadar ördüm diyeceğim inşallah. Hemen ben bel kısmında birkaç sıra örüp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bel kısmını bitirdim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 3 sıra ördüm arkadaşlar. Sizler daha uzun daha kısa nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Doğaçlama yaptığımız için şu yaka kısmına karar veremedim. Videoyu kapattıktan sonra belki bir sıra sık iğne yapabilirim. Veya siz istediğiniz kenar bölümünü rahatlıkla örebilirsiniz. Onu sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Ve hemen şöyle sık iğne ve kaydırma yöntemiyle şöyle bir kuşak yaptım. Siz hazır alıp da kullanabilirsiniz. Ben şöyle hemen şuralardan geçirerek son halini de göstermek istiyorum. Ben hemen şu şekilde tek tek uçlarına da şöyle ahşap boncuklarım vardı. Onlardan taktım. Özene bezene. Ben şimdi bunu iyice takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben kuşağımı şu şekilde geçirdim. Hemen şöyle bir düğüm atmak istiyorum. Ama çok güzel olmadı bu. Ay, keşke diyorum bir kızım olsaydı da giydirseydim. Kızı olanlar güzel güzel giydirir inşallah. Hiç kurdele yapmayı da beceremem ama eminim sizler daha güzel yapacaksınızdır. Şunun güzelliğine bir bakın. Evet, gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım atlamadan hepsini düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.